manzarada durduk yol üstünde. I'm fine, how are you? Very good. Yeah. Raining last night, have flooding coming. Oh yeah, a lot of rain. As well. Is it always this high? Not yet, just flat down. Hmm. Now rainy season every year this time the water is coming up. It's really high. Where you come from? I'm from Turkey. Turkey, yes. Come by motorbike? Yes, we came by Where motorbike. your motorbike? There. Oh, you come alone? No, with my boyfriend. Oh, your boyfriend. Have a good Yeah. time. Thank Enjoy you. Thailand, Are you yeah? from this village? I'm from up there. Oh, Yes. cool. We came to the temple. Yes. You go to Wat Tham Vuong? Wat Tham Vuong, yes. Yeah. Have a nice day. You too. Have Bye a good bye. day, yeah? Thank Go you. look in the water and go back home. Bu kuyruk hemen sallanırmış. Tapınaktan hemen bir önceki köye geldik. Aslında tapınağın olduğu köyde diyebiliriz. Son yakıt yükleme noktası da burada. O yüzden burada durduk. Tapınağın dibinde bir tane Çin köyü var. Çin köyüne geldik şimdi. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü tapınağa girdikten sonra şu anda olduğumuz saatten sonra tapınakta herhangi bir yemek verilmiyor. O yüzden aç kalmamak için burada bir şeyler yiyelim dedik. Doğa harika görünüyor. Ve köy tertemiz. You wish Jim. Would you like some noodles? Aa, 装这个还是装那个？ yes, 改 yes, 捏吗？ yes. 改捏，改捏， Oh, Yes. I can eat in like this. 改这个。 Why? Doesn't matter. I should change. Why did we change? I don't know. Hey, man, there was a long road. What time you left? 11? Oh my god. Burası bizim odamız. Dümdüz tahtanın üzerinde yatıyoruz. Yani inanamıyorsunuz arkadaşlar. Ormanın bu tarafında da kutiler var. Kurallardan bahsedeceğim. Sağ avucunuzu da sol avucunuzu farkında olan kişi. O kadar çok konuşmuyorum ki şu an ilk defa. Mine compared to baby. Kayıt
yaptırdık az önce. Pasaport bilgilerimizi verdik. Sonra bize şöyle kurallar ve günlük programı verdiler. Bütün kurallar yazıyor. Kıyafetlerimizi almaya geldik. Burada böyle beyaz kıyafetler var. Alt ve üst. Bunları giyiyor olacağız tapınakta. Bunun dışında bir kıyafet giymeyeceğiz. Yastığımızı, nevresimimizi, matımızı falan aldık. Odamıza doğru gideceğiz. Şurası meditasyon alanı. Böyle çevrede bir sürü kuti dedikleri şu kulübelerden var. Bu kulübeler paylaşımlı da olabiliyor, tekli de olabiliyor, 2 kişili de olabiliyor. Benim kalacağım kulübe bu. Benim bir oda arkadaşım olacak. Tekli kutilerde yer kalmamış ama yer kaldığında oraya da taşınabiliyorsunuz. Şöyle geniş bahçeli bir yer. Burada sessizlik içinde olacağım. Burası bizim odamız. İçeride kendi banyomuz, tuvaletimiz var. Bu odayı biriyle paylaşıyorum. Onun yatağı burası, benim yatağım şurası. Şöyle basit, tatlı, yeterli bir yatak. Yattığımız dümdüz tahtanın üzerinde yatıyoruz. Şöyle bir mat var ama mat bayağı ince yani. Tahtayı hissediyorsunuz, yapacak bir şey yok. Zaten sabah 5'te kalkmanız gerekiyor. Öyle aman uzun uzun yatayımlık bir oda değil burası. Odaların içinde de böyle kapıda gün içerisinde yapılacak şeyler ve saatler yazıyor. Bu her yerde yazıyor bu arada. Olur da unutursanız diye saatler falan da var çevrede. Şurası bizim kaldığımız kuti. Bunların her birine kuti deniyor. Şöyle bunlar. Bu sıradakilerin hepsi 2 kişilik kutiler. Bir de paylaşımlı odalar var. Çoklu kişili, 6 kişili falan paylaşımlı odalar var. Onlar da şu tarafta. Teva'nın kaldığı da onlar. Güzel bir ormanın içindeyiz aslında. Şurada kocaman bir dağ var ve o dağın diğer tarafı komple bir orman. Şurası ormana giden farklı bir yol. Şurası daha geniş bir bahçeye gidiyor. Bayağı büyük bir alan. Şu dağın güzelliğine bakar mısınız? Bakarken boynunuzu bayağı bir eğmeniz gerekiyor. Ve şöyle de bir nehir akıyor buradan. Şu karşı tarafta monklar kalıyor daha çok. İşte başka bir meditasyon alanı falan da var şurada. Böyle küçük küçük farklı farklı patikalar var ormanın içerisinde. Şöyle biraz göstereyim. Burası manastırın arka tarafı. Tabii ki belli bir saatten sonra, özellikle akşam olduktan sonra buralara gitmemek gerekiyor. Çünkü burası kocaman bir orman olduğu için bir sürü hayvana da ev sahipliği yapıyor. Yılanlar falan da var yani buralarda. O kadar farklı hayvanlar gördüm ki, o kadar farklı böcekler gördüm ki. Yani inanamıyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden yaprak böceklerini falan görmüştüm mesela ama burada yaprak böceklerinin, yani yaprağa benzeyen böceklerin de böyle çok daha farklılarını gördüm. Gerçekten bir sürü hayvana, böceğe ve insana ev sahipliği yapan bir manastır. Burada olduğum için çok mutluyum, çok huzurlu hissediyorum. Farklı farklı günlerde çektiğim videoları derleyerek oluşturduğum bir video bu. Çünkü geldiğimden beri işte gözlemlemek, kendimi gözlemlemek, çevreyi gözlemlemek, bir şeyleri anlatmadan önce gözlemlemek istediğim için. Bugün burada 4. günüm bitmek üzere. Ve diyebilirim ki gerçekten ihtiyacım olan bir dinginlik haliymiş. Şu an videoyu çekerken şu ana kadar olduğum en sesli halimdeyim. Ve çevrede de benden başka kimse konuşmuyor. Fark edeceğiniz üzere. Burası meditasyonu öğrendiğimiz ve pratik ettiğimiz alan. Burada hiç konuşmamak gerekiyor. Şu anda meditasyon dışı zaman olduğu ve kimse olmadığı için rahat rahat konuşabiliyorum. İsteyen yerlerde oturabiliyor. Oturmakta güçlük çekenler de şöyle sandalyelerde oturuyorlar. Hemen yan tarafta mutfak var. Yemek yediğimiz alan var. Burada işte özellikle sessizlik masaları var. Sessiz kalmak isteyen insanlar direkt gelip buraya oturuyor. Kimse de onlara bir şey söylemiyor dolayısıyla. Herkes kendi bulaşığını kendisi yıkıyor. Yemekleri bitirdikten sonra tabaklarımızı, kaşıklarımızı falan alıp şu tarafa gidiyoruz ve orada mutfak bölümünde yıkıyoruz.
Burada sürekli soğuk su, sıcak su var. Çay var, kahve var. Şöyle bir kitaplık var. Burada İngilizce, Korece, Japonca, Çince, Tayca, farklı farklı dillerde kitaplar var. Geldiğimde dikkatimi çeken bir kitap vardı. Almış biri ama ben buraya gelmeden yaklaşık bir 12 gün önce bir Türk gelmiş buraya ve kitap bırakmış. Kapağına da Türkiye'den bir hatıra diye bir şey yazmış. Yani geliniyor buraya. Ben burayı da zaten Pay'da tanıştığım, Tayland'da tanıştığım başka bir gezgin, başka bir Türk gezgin arkadaşımdan öğrenmiştim. O bana önermişti burayı. O şekilde geldim. Her meditasyon vaktinde kendinize şöyle yüksek minderler isterseniz alıyorsunuz. Genelde alıyoruz. Şöyle daha ince matlar yine o süngerin üstüne. Şunlar da zaten fix yerde oluyor. Şunlar. Bunların hepsini üst üste koyuyoruz. Yatma meditasyonunda yan yana koyup üzerine yatmış oluyoruz. 5 tane monk var manastırda. Monklar geldiklerinde buraya oturuyorlar. Şöyle sırasıyla. Ve buradan işte mikrofonla konuşacak olan, lider olan monk mikrofonla bize anlatıyor. Yardımcı oluyor, rehberlik ediyor. Şu an dinlenme vakti olduğu için herkes bir yerlerde dinleniyor. İsteyen gönüllü işler yapıyor, çevreye yardımcı oluyor. Burası ilk geldiğimizde kayıt yaptırdığımız, isimlerimizi yazdığımız yer. Buraya ilk geldiğimizde şurada arka tarafa böyle komple oturmuştuk. Burada bize şu bilgileri vermişlerdi. Şimdi ben de sizlere bunları anlatacağım. Vay, yağmur sezonunda olduğumuz için sürekli yağmur yağıyor ve sürekli gök gürlüyor. Şimdi şurası geldiğimizde kayıt yaptırdığımız yerdir. Şurası meditasyon alanı. Arka tarafında mutfak. Bizim kaldığımız yerler şu tarafta. İşte diğer kalınan yerler şu tarafta. Normalde hızlı yürümüyoruz. Burada yavaş yürümeye ve yavaş yaşamaya çok alışık olduğumuz için. Yani benim şu yolu gitmem, şuradaki birazdan göstereceğim yere gitmem bir 2 dakika falan sürüyor. Sizin için 3 saniye sürecek. Vietnam'da fırtına yaşanıyor. Ve Kuzey Vietnam'da yaşanan bu fırtına Tayland'ı da etkiliyor. O yüzden sürekli telefonlarımıza acil durum mesajları geliyor. İşte fırtına olabilir, dikkatli olun falan diye. Ama genelde şiddetli yağmur yağıyor. Gece bir başlıyor, sabaha kadar yağmur yağıyor. Burası kafe. Olur da son verilen öğünden sonra acıkırsanız diye işte burada bir şeyler satılıyor. Noodle'lar var, çikolata, tuvalet kağıdı, diş fırçası, çorap. Yani burada ihtiyacınız olabilecek, yanınıza almayı unuttuğunuz veya sonrasında ihtiyacınız olabilecek her şey burada var. Ve Tayland'daki genel fiyatlara göre çok daha uygun. Burada aynı zamanda internet de var. İşte 7 günlük 100 bahta alabiliyorsunuz. Çay var burada. Çay ücretsiz. Burada da yine kullandığınız her şeyi şurada yıkıyorsunuz. Bu videoyu hem bilgilendirmek amacıyla hem de buraya gelecek olan insanlara önceliğinde böyle bir rehber olabilme niteliğinde çektiğim için şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Eğer olur da işte internet ucuz falan diyorum, bir haftalık 100 baht falan diyorum ama hani bunu karşılayamayacak olanlar olabilir ya da masraflarını olabildiğince hiçe indirmek isteyenler olabilir. Zaten insanların böyle buraya gelmesini kolaylaştıran şey de buranın tamamen ücretsiz olması, konaklamanın, yemeğin falan. Bu insanları özellikle sırt çantalı gezginleri çok daha yükseltiyor buraya gelme konusunda. Demem o ki 100 bahta aldığınız 7 günlük internet aslında Wi-Fi şifresi. Eğer buraya gelecekseniz, gelmeyi düşünüyorsanız, bu ücreti vermek istemiyorsanız yorumlara yazın. Bana bir şekilde ulaşın. Ben size şifresini veririm. Çünkü öyle 7 günde bir değişen bir şey falan değil yani. O yüzden hani katkı vermek isteyenler ayrıca satın alabilirler bunu. Ama satın almak istemezseniz direkt Wi-Fi şifresini ben size veririm. Videonun ilerleyen kısımlarında zaten beni sessizlik meditasyonu denerken göreceksiniz. Ve bir günümü anlatıyor ve gösteriyor olacağım. Oralarda bu yürüme meditasyonu nasıl yaptığımızı, gün içerisinde neler yaptığımızı zaten görüyor olacaksınız. Burası aslında kurulmadan önce buranın kurucusu olan keşiş, yani monk dediğimiz bu Budizmi anlatan, rehberlik eden keşiş. Şurada bir tane mağara var. O mağarada kalıyormuş ve o mağarada meditasyon yapıyormuş. Daha sonrasında burayı böyle bir alana çevirmiş diye duydum. Şimdi mağarayı size göstereyim.
Ormanın bu tarafında da kutiler var ama şu anda burada kimse kalmıyor. Mağara çok uzakta değil, hemen kutilerin arka tarafında. Aslında 2-3 tane mağara var. 2-3 tane giriş var yani. Onlardan bir tanesi bu. Burası ise genel mağara. Burası işte meditasyon yapılan, gelinen, dileklerin dilendiği, meditasyonun yapıldığı ana mağara burası. Dediğim gibi çevrede 2-3 tane böyle bir giriş var. Şöyle güzel bir ağacın dibine oturalım. Ben de size burada tam olarak neler yapılıyor, burada neler pratik ediliyor onlardan bahsedeyim. Öncelikle kurallardan bahsedeceğim. Aslında kurallar bildiğimiz şeyler, tahmin edeceğimiz şeyler. İşte sigara içmek, herhangi bir uyuşturucu madde kullanmak, alkol içmek, herhangi bir cinsel temasta bulunmak, bunların hepsi yasak olan şeyler. Onun dışında bütün meditasyon sınıflarına katılmanız gerekiyor. Bütün işte yapılan aktivitelere katılmanız gerekiyor. Manastıra ait eşyaları almamanız gerekiyor. Yani hırsızlık yapmamanız gerekiyor. Gece çok fazla ses çıkartmamanız gerekiyor. Genel olarak çok gürültülü olmamanız gerekiyor. Ve saygılı olmanız gerekiyor. Onun dışında işte çimlere uzanmak, karşı cinsin odasına girmek, karşı cinsle çok temasta bulunmak, yapılmaması gereken şeyler, kurallar. Burası bayağı özgürlükçü, daha böyle diğer vipassana, bu meditasyonu yapabileceğiniz yerlerden daha açık fikir, daha rahat bir yer. İşte normalde böyle merkezlere gittiğinizde asla konuşmuyorsunuz. İşte telefondur, kameradır, laptoptur, elektronik eşyadır. Aslında birazcık dış dünyayla kendinizi tamamen kapattığınız bir alan oluyor. Burası öyle değil. Bunu gerçekten çok sevdim yani. Ya da daha doğrusu diğer sıkı meditasyon merkezlerine gitmeden önce adım olabilecek güzel bir yer. Ama bence böylesi iyi. Zaten tercih ederseniz hiçbir şey kullanmazsınız. Bu yine size kalmış bir şey. Gün boyu neler yapılıyor böyle bir liste. Güne saat 5'te kalkmanız bekleniyor. Ve 5'te kalktığınızda sabah odanızda kendiniz meditasyon yapmalısınız yazıyor. Ama dürüst olacağım, ben 5'te kalkıp meditasyon yapmıyorum odada. Birazcık yatıyorum ya da uyansam da meditasyon çok sürekli hayatımda olan, pratik ettiğim ve alışık olduğum bir şey olmadığı için birazcık öğrenmem gerekiyor meditasyonu. Ondan sonra belki pratik edebilirim ya da bilmiyorum yani uzun bir saat boyunca henüz pratik yapamıyorum. Saat 6.30'da ise meditasyon alanına gidiyorsunuz. Sizinle beraber işte bahsettiğim 5 monk da sizinle beraber geliyor ve önce 5 monk'un her birine de bir kaşık pirinç ikram ediyorsunuz, pirinç sunuyorsunuz. Bu Budizmle gelen bir öğreti aslında. Monklar, bu keşişler herhangi bir para kazanmadıkları için işte zamanında Buda'da açlık ve kendini açlıkla terbiye ettiği zamanlarda uzun bir açlık yürüyüşündeyken işte köydeki insanlar, önlerine çıkan insanlar yemek sundukları için, onlara bir şeyler sundukları için bu keşişlere oradan gelen bir gelenek. Monklara pirinç sunumu yaptıktan sonra hep beraber gidip kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra yaklaşık böyle bir 45 dakika, 1 saat kadar boşluğunuz oluyor. Boşluktan sonra da saat 8'de ilk meditasyon dersimize başlıyoruz. Keşiş bizimle birazcık konuşma yapıyor. Daha sonrasında yürüyüş meditasyonuna başlıyoruz. Bizim şimdiye kadar yaptığımız 3 çeşit meditasyon var. Şu aslında bildiğiniz klasik diyeceğim ama bilmeyen çok var. Yani ben de aslında buraya gelene kadar çok bilmiyordum. Sağ bacağınızı, sağ ayağınızı sağ bacağınızın üstüne koyuyorsunuz. Sağ avucunuzu da sol avucunuzun üstüne koyuyorsunuz ve dik bir oturuşta şöyle duruyorsunuz ve gözlerinizin kapalı olması gerekiyor. Daha kolay odaklanabilin diye. Bir Samantha meditasyonu var. Bu meditasyonda daha çok gün içerisinde işte aniden gelen duygular, işte sinir, endişe, kaygı, böyle duygular geldiğinde yapabileceğiniz çözüm odaklı bir meditasyon tarzı diyebiliriz. Ama burada bize pratik ettirmek istedikleri meditasyon aslında Vipassana meditasyonu. Bu Vipassana meditasyonu ise tam olarak vücudunun ve zihninin farkında olmak ve bilen kişi olmak aslında hedeflediğiniz şey. Yani şöyle meditasyon yaptığınızda, gözünüzü kapattığınızda önce derin birkaç nefes alıyorsunuz. Daha sonrasında nefesinizi daha normal bir şekilde almaya çalışıyorsunuz ve kendinizi gözlemliyorsunuz. Eğer olur da aklınız başka yerlere gidip gelirse, bir yerlere gittiği an
Onu tutmak gerekiyor. Onu orada tutup işte evet şu an zihnim düşünüyor, zihnim kaygılı dediğiniz an o düşünceden tamamen uzaklaşmış oluyorsunuz. Anlıkta olsa. Daha sonrasında yine nefesinize odaklanıyorsunuz. Yani tamamen anda olma, bulunduğunuz anda, bedenin içinde ve zihninizin farkında olduğunuzu bilerek yaptığınız bir meditasyon. Bunu gün içerisinde işte bayağı yapıyoruz. Bir böyle oturarak yaptığınız meditasyon var. Bir bu meditasyondan sonra yaptığınız, uzanarak yaptığınız bir meditasyon var. Şöyle ceset duruşu deniyor şuna. Şöyle yatıyorsunuz bildiğiniz ve o şekilde vücudunuzu gözlemliyorsunuz. Bu benim için en zorlayıcı meditasyon şekli. Zihnim o kadar dalgalı ki yani tutamıyorum, asla tutamıyorum. Ve bir bakıyorum 1 saat geçmiş ama ben uçmuşum, ben gitmişim başka yerlere, bazen de uyuyakalmışım, öyle anlar oluyor. Onun dışında bir de yürüyüş meditasyonu var. Günde 2 kez yapıyoruz bunu. Birincisi sabah 8'de. Yürüyüş meditasyonu en sevdiğim meditasyon olabilir yani. Burada deneyimledim ilk defa ve her yerde, her zaman, her şartta yapabileceğiniz bir şey aslında. Çok yavaş yürüyorsunuz. 1 saat boyunca sabah 8'de başlayıp 1 saat boyunca çok yavaş bir şekilde yürüyoruz. Ve yavaş yürümek aslında o kadar güzel geliyor ki insanın ruhuna. Yani yavaştan kastım gerçekten yavaş. Yani yapmaya çalıştığınız şey aslında yürümek ve kafanızı dağıtmak değil de yürüdüğünüzün farkına varmak. Gün içerisinde işte nefes almak, yürümek, bunlar her zaman yaptığımız ve hiç durup da böyle evet ben şu an şunu yapıyorum, beden bunu yapıyor dediğimiz bir şey olmadığı için bu meditasyonda aslında bunu deneyimliyorsunuz ve bilen kişi, zihninin ve bedeninin farkında olan kişi olmayı medite ediyorsunuz siz aslında. Yani şöyle işte adım atarken sağ sol, sağ sol, aynı zamanda nefes aldığınızı bilerek, bilincinde olarak, yürüdüğünüzün farkında olarak ve genel olarak kendinizin farkında olarak yaptığınız bir meditasyon, yürüyüş meditasyonu gerçekten tavsiye ederim yani. Böyle bir dışarı çıkıp bir parkta çok yavaş bir şekilde yürüyüp, çok yavaş yürümeseniz de olur ama sadece yürüdüğünüzü bilerek, yürüdüğünüzün farkında olarak yürüdüğünüzü bir deneyimlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Güzel ya, hem yavaşlıkta güzellik var. Ben onu fark ettim. Yani zaten özellikle doğadayken böyle küçük küçük şeyleri, detayları fark etmeyi çok seviyorum. Canlıları fark etmeyi, bitkileri fark etmeyi çok seviyorum. Bu yürüyüş meditasyonunda da bu çevrede o kadar güzel çiçekler, o kadar güzel sesler, o kadar güzel değişik, enteresan böcekler var ki işte bir değişik bir yaprak görüyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz yaprağın altında gizli gizli yumurtalarını bırakmış bir böcek görüyorsunuz falan böyle. Hani çok güzel şeyler fark ediyorsunuz. Zihniniz de işte bir yerlere gidiyor, geliyor, yakalıyorsunuz, tutuyorsunuz, yürüdüğünüzü fark ediyorsunuz falan. Gerçekten 10 numara bir anda kalma meditasyonu bu. Çok kapalı fikirli olmadan açık fikirli olarak denemenizi tavsiye ediyorum. İşte sabah bu yürüme meditasyonu 1 saat sürdükten sonra geliyoruz. Tekrardan oturuyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz. Sonra da yatış meditasyonuna gidiyoruz. Ben orada kayboluyorum. Monk'un sesiyle uyanmak gerçekten çok iyi oluyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Bu bittikten sonra saat 10.30'da yine monklara aynı şekilde yemek sunumu, işte pirinç sunumu falan yapıyorsun. Daha sonrasında hep beraber öğle yemeği yiyorsunuz ve saat 11'de yediğiniz bu öğle yemeği sizin gün içerisinde yemeniz gereken son öğün aslında. Hiç böyle korkulacak bir şey değil işte sabah 11'den sonra yemek yememek nasıl olur falan değil. Çünkü zaten yavaş yaşadığınız için çok fazla enerji sarf etmiyorsunuz. Enerjiyi geri almak için bir besine ihtiyacınız olmuyor aslında. Ama dediğim gibi yine işte alışkanlıklar, acıkmalar falan olduğu için burada bir tane büfe var, kafe var. O kafeden ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Daha sonrasında yine böyle 1-1,5 saatlik falan bir boşluğunuz oluyor. Ondan sonrasında tekrar buluşuyorsunuz. Bu sefer öğlen meditasyonu, öğlen yürüme meditasyonu ve sonra dönüşte yine yatış meditasyonu. Yine aynı şekilde geçiyor. 1 saat, 2 saat boyunca bu meditasyonu komple bitirmiş oluyorsunuz.
Daha sonrasında yine böyle bir boşluğunuz oluyor 1 saat kadar. O 1 saat bittikten sonra zaten saat akşam üzeri 4 olmuş oluyor. Manastır çevresini temizlemek ya da herhangi bir gönüllü iş, nerede ne yapılması gerekiyorsa onlara gidip o işleri yapıyorsunuz. Bu işte meditasyon alanını düzenlemek olur, çevredeki yaprakları ya da herhangi bir şey, yani yapabildiğiniz herhangi bir şey yeterli. Burası çünkü gönüllülük esasında ve bağışlarla devam eden bir yer. Yani buraya konaklama ve yemek için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Burada her şey bağış ve gönüllülük esasında oluyor. Yani buraya daha önceden gelmiş ve bu meditasyonu deneyimlemiş insanlar bağış yapmak isterlerse bağış yapıyorlar ve o bağışlarla aslında bu yemekler ve her şey, manastırın her şeyi bu bağışlarla karşılanıyor. Sizin konaklamanız ve yemeniz de dahil. Elektrik sesi falan değil, bu bir böcek sesi. Şaka mı? Böcek mi artık bilmiyorum bu ne ama değişik bir şey yani. İşte 4'ten 5'e kadar bir şeylere yardımcı olmanız bekleniyor. Saat 5'te tamamen boş vaktiniz saat 5'te başlıyor. 1 saatlik boş vaktiniz var. İsterseniz çalışın, isterseniz bilmiyorum ne yapmak isterseniz onu yapın. Gidip uyuyabilirsiniz de. Sessiz kalmak istediğinizde şöyle yakanıza bunlardan koyuyorsunuz ki diğer insanlar da sizin sessiz olduğunuzu bilsinler ve sizinle gelip iletişim kurmasınlar, sizi rahatsız etmesinler diye böyle yakanıza bu etiketlerden koyuyorsunuz. Sonra saat 6'da akşam chanting dedikleri işte akşam meditasyonu başlıyor bu sefer de. Akşam meditasyonu da yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürüyor. Meditasyon kitabının içindeki mantraları okumak, sonrasında birlikte meditasyon yapmak, oturma meditasyonu, yatma meditasyonu bu şekilde geçiyor. Akşam meditasyonu tüm günün ardından geldiği için bence herkese en çok zorlayan meditasyon. Çünkü burada gün içerisinde çok fazla bir şey zihnini meşgul edecek ve seni yoracak bir şey yapmasan da gün artık sonlanmış olduğu için bütün gün içerisindeki düşünceler akşam kafanda toplanıyor ve meditasyon yapmak, tamamen anda olmak birazcık zorlaşıyor. Çünkü bu anda kalma deneyimi işte gözünüzü kapatıp mutlu olmak değil. Aslında gözünüzü kapattığınızda nefes aldığınızı fark etmek aslında şeyden bahsediyor. Yani bedenini sen olarak tanımlama diyor sana. İşte bedenin ve zihnin sendesin diyor. Bu ikisini ayrı bir şey olarak sadece gözlemle. Zihnini ayrı gözlemle. Zihnin meşgul mü? Zihnin okey mi? Zihnin yorgun mu? Zihnin sinirli misin? Nesin? Bunu gözlemle diyor. O hissi yaşamaktansa. Çünkü genelde seni sinirlendiren şeyler tam olarak o anla alakalı şeyler değiller. Seni kaygılandıran şeyler daha çok geçmişle alakalı şeyler olabiliyor ya da gelecek planlarında yaşadığın kaygılar oluyor. O yüzden birazcık oralardan uzaklaşmak, bir şeyler düşünmek değil de işte zihnini dışarıdan bir gözlemci olarak fark etmek, bedenini bir gözlemci olarak fark etmek, işte başınızı düşünüyorsunuz, saçınızı, burnunuzu, dudağınızı, gözünüzü falan komple bütün vücudunuzu bir beden olarak oturduğunu düşünmek, oturduğunu gözlemlemek, zihninizi gözlemlemek bundan ibaret. Ama bunu yapmak dediğim gibi gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü zihin şöyle bir şey. Ve bunu işte şehir hayatında ya da böyle merkezler dışarısında yapmak gerçekten zorlayıcı olabilir. Çünkü çok fazla uyaran şey var çevrede. Yani iletişim kurduğunuz, sizin enerjinizi etkileyen, size iyi hissettiren, kötü hissettiren, sizin dışınızda gelişen çok fazla şey var. O yüzden burada bunu yapabileceğim bir alanın olması beni çok mutlu ediyor. Huzurlu hissettiriyor. Burada benimle beraber işte her gün 100 kişi falan oluyoruz herhalde. Yani birileri sürekli gidiyor, birileri sürekli geliyor ve yaklaşık 100 insan aynı şeyi burada deneyimliyor. Çünkü böyle bir alan var. Bu bahsettiğim Vipassana meditasyonunu deneyimleyebileceğiniz Vipassana merkezleri var aslında. Dhamma.org. Arkadaşlar bunlar dünyanın çoğu ülkesinde var. Türkiye'de dahil. O yüzden Türkiye Dhamma.org'u kontrol ederseniz ve kendinize böyle bir alan açmak isterseniz ve açacak, bunu yapacak, deneyimleyecek bir yeriniz yoksa böyle merkezleri araştırıp bakabilirsiniz. Bunlar ücretsiz de. Yani böyle bir vaktiniz varsa, yapmak isterseniz, kendinize böyle bir alan açmak isterseniz gerçekten tavsiye edebileceğim bir
Bütün bilgileri verdim. Bütün konuşmam gerekenleri konuşmamış olabilirim. Burada birkaç gündür o kadar çok konuşmuyorum ki şu an ilk defa böyle kameraya uzun uzun konuşmak bana da iyi geldi. Özlemişim. Sesimi duymayı özlemişim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve kelimelerin önemini, ağzından çıkan şeylerin önemini fark ettiğim güzel bir deneyim oluyor benim için. Çan sesi duyuyorum. Şu anda saat 6 meditasyonu. Günü kapattığımız meditasyon başlamak üzere arkadaşlar. Hadi gidelim.
inhalation. Slowly. Ninety-one, no? English 92. เ
วิวัตระภูมิดวงพระวัตไตรพระพุทธเจ้ายุรี by practice, not by reading, but I teach you only the theory. You may understand theory, but practice you have to practice by your own self. My father have sickness. I worry. When the mind move to the story, thinking to my father, we just mindful. No, mind compared to baby. The baby go first, go to think. Mindful to know. Hey, you're thinking. After that, the mind, it said, oh, I'm thinking. So our job is to know, training to aware to the story. Because if you follow the story, you will bring emotion from the past and drag it to the now. Catch it, catch the thought, catch every thought that comes, and come back to the now body. Eyes move down to nose. This is a still samatha now, because we change object. We change to nose. From nose, we move down. We change to mouth. The mind focus in mouth. Mouth, move down to neck, focus in neck. The mind focus in neck, mindful in neck. Relax. From neck, move down to chest. Move down to your chest. Observe your chest. Relax. From chest, move to your right hand. Move to right shoulder. Right shoulder. Right shoulder, move down to right elbow. Right elbow. Right elbow, move down to right hand. Observe right hand. Right hand. Right hand, change to left shoulder. Left shoulder. Left shoulder, move down to left elbow. Left elbow. Left elbow, move down to left hand. Left hand. Left hand, change to right hip. Right hip. Right hip, move down to right knee. Right knee. Right knee, move down to right foot. Right foot. Right foot, change to left hip. Left hip. Left hip, move down to left knee. Left knee. Left knee, move down to left foot. Left foot. Left foot, change to your back. Make your back upright. ตั้งหลังให้ตรง From your back, we mix two hand, two leg, one body. ตอนนี้รวมทั้งตัว Feel the whole body sitting, just like you see someone else sitting, not you. The body sitting. The body breathe in. Body breathe out. Body breathe in. Breathe out. Don't. Practice like this maybe 10 minutes. 10 minutes of samatha. And then when 10 minutes pass, go to the next step. Observe your thought. If there is a thought come, your mind go thinking. It will leave Buddha, it go to the story thinking. Just catch it. Don't go into the story of your thought. Training. เพราะฉะนั้นต้องฝึก When the mind lost to think, we catch it. Practice like this. Okay, start now.
Puto. Puto. It's okay. Slowly move your hand, your leg out of the sitting meditation. We will change to lie down meditation. Hey guys, we just finished the Buddhist temple, the Vipassana experience. On the way back to Pai. That was really cool, really interesting. A good moment of meditation and Yeah. discovery. Let's enjoy the view, guys. Ding.